Evet, her gün olduğu gibi balıklara yem veriyoruz. Balıklara da ilk önce küçük türlere Promix örnek, mesela diyelim burada karma balıklar var. Şöyle Promix mesela, bu yemin kalitesini bilenler alıyor. Sitemizde var, aquariumexpress.com sitemizde, hatta uygulamamızı indirebilirsiniz. Güzel bir karışım yem. Burada 30 çeşit hem granül hem pul kaliteli markaların en güzel yemleri var. Onlardan veriyoruz. Neyse, konu bu değil. Konu balıkları gezdireceğim arkadaşlar. Mesela Instagram adresimize, sayfamıza bol bol gelen balıkların videosunu atıyoruz. Çayımızı da içiyoruz. Yarın balık gelecek. Mesela bugün günlerden çarşamba. Ayın kaçıydı? 14 Ekim çarşamba. Yarın balık gelecek. Yarın da perşembe. Şimdi biz yer açıyoruz. Balıklara yer açıyoruz. Örneğin ben göstereyim. Mesela diyelim buradaki balıklarımız azaldı. Örnek. Bakın burada diyelim balığımız azaldı. Burada bir su değişimi yapıyoruz. Dinlendirdiğimiz sudan ekliyoruz. Öncelikle dinlendirdiğimiz suya su düzenleyici katıyoruz ki riski azaltıyoruz. Yani sudaki o kötü şeyi mesela klordur, kötü zararlı maddelerdir. Onları yok etmek için su düzenleyici katıyoruz. Modu değiş istersen. Ondan sonra gelen balıkları aşılıyoruz. Zaten genellikle en çok giden türler belli. Melekler mesela, en çok giden balıklar melekler. İşte plati, moli, lepistes. Mesela diyelim bu türler daha keşfedilmedi. Mesela blackline, tetra bilenler alıyor zaten. Sürü halinde alıyor. Güzel. Mesela diyelim burada keşfedilmemiş balıklardan yine Vieja. Mesela bunlar ağır giden balık. Genellikle dediğim gibi lepistes, moli, melek, hani belli bir tür balıklar gidiyor. Mesela zebra danıyor bile. Mesela isteyen arkadaşlar 2 tane istiyor. Bakın bunlar, şimdi balıklar alırken de sürüyü bozmadan alırsanız mesela en az 4 tane 5 tane olacak ki bu bulunduğu akvaryumda bir aksiyon versin. Yani 2 tane olmaz. Mesela bazı arkadaşlar geliyor, uyarıyoruz biz. Mesela diyor ki bir tane bundan ya da 2 tane bundan, 2 tane işte bundan. Şimdi bazı balıklarda o sürüyü bozmamak lazım. Mesela Japon bile diyelim tek olmaz. Yani bunun akvaryuma koyduğunuz zaman en az 2 tane olacak. Ciklette de öyle yani. Ciklette de diyelim sürü halinde 5-6 tane olacak. Gizlenme alanları olacak. Bu şekilde hani gelen mesela hobiye yeni başlayanlar genellikle beta ile başlıyor. Japon ya da beta. Mesela biz beta akvaryumlarına genellikle paylaşıyoruz. İşte hani böyle olsun, şöyle olsun. Mesela betalar da bu şekilde. Bu çok yeni suyu sevmez. Yani su değişimi yaparken de suyu komple değiştirmemek lazım. Bütün balıklar öyledir zaten. Dinlendirdiğimiz su da burada. Bakın depomuz da. Burada depomuz da. Mesela buraya ne yapıyoruz? Su bittiği zaman su eklerken bir de su düzenleyici ekliyoruz. Su düzenleyici ekliyoruz ki sudaki dediğim gibi o kötü zararlı maddeleri yok etsin. Dinlenme sürecinde de akvaryum suyu haline gelirken de balıkları etkilemesin. Yani direkt su eklemek, yani buradaki bakteri döngüsünü etkileyecek zararlı maddeler olabilir. Klordur ya da ismini bilmediğim bir sürü maddeler var. Hani biz bunu içiyoruz, belki bizi etkilemiyor ama balıkları etkileyebilir. Şimdi yemleri de verirken arkadaşlar ben mesela genellikle balıklara şöyle tek elimle göstereyim bir yandan. Mesela burada mesela Oscar'lara böyle bir karışım yapıyoruz. Bakın hem bitkisel hem de etçil. Aynı mesela Promix'te de öyle. Promix'te de öyle. Hep böyle otçul değil. Burada etçil dediğimiz mesela kırmızı yemler de var. Burada yemimiz döküldü. Mesela bu da
Speed mix dediğimiz yem arkadaşlar. Mesela genellikle bunlarda diskuslara ya da yeni böyle büyüyecek cikletlere veriyoruz. Zaten Aravana'nın mesela yemleri var, Stix. Mesela bomb yem veriyoruz. Bir de mesela bu tarz balıklara ya da cikletlere bomb yem. Oscar'lar da mesela bomb yem yer. Ama şu an diyelim bunlar küçük. Büyüyüp bu hale geldiği zaman mesela onların da karışımını göstereceğim. Bakın mesela Oscar'lar burada. Oscar'ları da mesela nasıl bir karışım veriyoruz? Onu yem kutusunu bulursam. Bakalım. Mesela diyelim Oscar'lara da az önce gösterdiğimiz karışım. Mesela bu yemi Oscar'lara verelim. Bakın tepkiyi görün. Bakın olay bu. Bu esnada mesela tepe filtrenin fişini çekiyoruz. Çünkü burada hem samplı pipo var hem tepe filtre var. Tepe filtre ne yapıyor? İçeride kalan kaba pislikleri temizliyor. Akşamlar fişini çekiyorum. Sadece pipo filtre yetiyor. Havalandırma yetiyor. Bu şekilde. Burada da Challenger'larımız var. Salyangozları boylanmaya koyduk. Yine bu dekorlar var. Bu dekorlar da sitemizde var. aquariumexpress.com sitemizde var. Bakın bu videoda detayları paylaşıyorum. Burada da samplı pipo bakın. Pislikleri toplamış. Bu temizlenmesi diyor. Beni temizle diyor. Temizlenme şeyi gelmiş. Tıkanmış. Ama su baktığınız zaman bakın su besberrak görüyorsunuz değil mi? İşte bu partikülleri çeke gözenekler iyice tıkanıyor. Ne yapıyor? Suyu daha iyi süzmüş oluyor. Bakın. Bakın. Bakın çamur gibi olmuş içi. Bakın. Samplı piponun işte faydası bu arkadaşlar. Bakın tıkanmış. Ama baktığınız zaman tertemiz. Bakın. Bakın bu dip çekim sifonu değil. Bazıları diyor abi diyor şu köşede diyor pislik var onu çekmiyor. Hayır bu o şekilde çalışmaz. Bu su hareket ettikçe balıklar zemindeki pisliği kaldırarak ya da o pislik su pisliği eriterek bu filtreliyor. Ondan sonra da su bu hale geliyor. Hem bakteri tutuyor hem kaba pislikleri temizliyor. Zaten bu bir önceki videolarda da sampling piponun temizlenme videolarını gösterdim. Ne kadar pislik çıktığını gösterdim. Bu şekilde vaktimiz böyle geçiyor. Mesela şu an bu saatler sakin oluyor hafta içi. Öğleden sonra yoğun oluyor. Özellikle cumartesi pazar yoğun oluyor. Pazar günleri arkadaşlar açılış saatimiz öğlen 3'ten sonra açıyoruz. Diğer günler sabah 10, akşam 8. Mesela Çamlı'da besleyenler bilirler böyle tek yaşatabiliyorsunuz. Bitkili akvaryum yapabilirsiniz. Mesela buna biz çekirge, kurutulmuş çekirge, un kurdu, Stix yemler veriyoruz. Burada bizim bir de büyüttüğümüz çanlamız var. Bakın çekirgemiz de bu şekilde tropikal. Burada bizim çanlamız var. Şöyle boşluğa doğru bakıyor. Görüyorsunuz. Nereye bakıyor? Buna da mamasını vereceğiz. Evet. Bu anları da böyle değerlendiriyoruz. Hem yem veriyoruz, hem temizlik yapıyoruz, hem gelecek balıklara yer açıyoruz. Gördüğünüz gibi akvaryumlarımız da bu şekilde tertemiz oluyor. Yani devamlı temizlik iyi değil. Yani her gün temizlemek değil. O bakteri oturacak. Filtreyi her zaman temizlemek iyi değil. Ama filtreyi bile ölçüsünde kullanmak lazım. Mesela diyelim bazı filtreler var 300 lira, bazı filtreler var 1000 lira. Şimdi hem o kaliteden fiyat farkı olabilir hem de ebat. Mesela diyelim 50 santimliğin filtresi farklı olur. 70 santimliğin filtresi farklı olur. Yani o yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. 50 santimlik olan filtre diyelim 70 santime yetmez. Ama diyelim sampling pipo bile mesela diyelim
bulunduğu bölgeyi temizler. Ya da su dönerse, bakın şöyle tepe filtreyi taktım. Mesela bu şekilde suyu daha iyi temizler. Su çeviriyor. Mesela önceden bizim şöyle, bakın burada 2,5 metrelik akvaryum var mesela diye, buraya bir kupa koymuşuz. Bu tek başına mutlaka yeterli değil. Ama bunu da buraya koymuşuz ki iyice berraklasın. Çünkü burada yandan samplı akvaryum var. Bu suyu çeviriyor. Çevirdikçe o da temizlemiş oluyor. Evet, bugün de böyle bir video paylaştım arkadaşlar. Ufak ufak böyle detayları anlatıyorum. Takip eden arkadaşlar da o anlattıklarımdan bir şeyler öğrenmiş oluyor yeni arkadaşlar. Çünkü biz yıllardır bu hobinin içindeyiz. Artık bir şeyleri mutlaka farkındayız, anlıyoruz. Biz de hatalarla öğrendik, hata yaparak öğrendik arkadaşlar. Yanlış tavsiyelerle doğruyu bulduk. Yani yanlış tavsiye olur anlamına değil yani. Doğruyu kendi gözlerimizle besleyerek gördük. Balıklar da bu şekilde. Yeni gelecekler balıklar da yine paylaşıyoruz her zamanki gibi. Videoya beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yine böyle paylaşımlar gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.